Herkese merhaba. Malum soğuk havalar kapıya dayandı. Şöyle kaloriferin başına geçeyim de sıcak sıcak bir keyif yapayım diye kombinizi açtınız. O da ne? Peteklerinizin yarısı sıcak, yarısı soğuk. İşte bu sorunun üstesinden gelmek için bu videoda basınçlı hava ile petekler nasıl temizleniyor onu göstereceğiz. Videonun sonunda ise artılarını ve eksilerini beraber konuşacağız. Hadi başlayalım. Merhaba, ben Sadık Bektaş. Şu an Furkan Gençbey'in dairesinde peteklerimiz için geldik. Sandığın aksine petek içerisinde bulunan siyah lekeler kir değildir, yağdır. Peteğin sağına soluna duvara yapışan yağlar. Bunlar kir olarak geçiyor ama değil. Bizim amacımız kimyasal o yağları komple yıkamak değil. İçinde kalan partikülleri basınç, hava ve suyla tabiri caizse tokatlayarak ya da yumruklayarak onları düşürmek. Şu an kombinin alttaki bağlantı sistemini size anlatmak istiyorum. Biz yüksek barda temizlik yaptığımız için kombin içerisine eğer öyle bir bar geldiğinde emniyet ventili kısmından ya da birkaç tane böyle basınç dengeleme cihazlarıyla ilgili arıza yaşayabilirsiniz. O yüzden biz sıcak olan ve soğuk olan kısmı birbirine tesisat dilinde şöntledik, yani birleştirdik. O yüzden bizim barla, basınçla da kombiye zarar verme gibi ihtimalimiz ortada kalmadı. Her şey son buldu. Bu suyun kombinin gidiş hattı, bu da kombiye geri dönüş hattı. Bu şekilde kombide gelebilecek herhangi bir Zarardan kurtarmış oluyoruz. Şu anda 0 bar gösteriyor. F22'de bar hatası zaten. Gördüğünüz gibi bu normal kompresörlü bir makine değil. Direkt kompresör. Bunun hava basıncını kendim ayarlayabiliyorum. 8 bara geldiğinde ani bırakıp petek içerisinde müthiş bir darbe yapabilirim. Suyu bataryadan alacağız. Kompresöre havayı vereceğiz. Ve ondan sonra temizlik aşamasına başlayacağız. Şu an direkt suyu vereceğim. Şu anda bir tane peteğimiz açık bizim salon kısmında. Onun suyunu vereceğiz. Suyu bataryadan aldık. Gördüğünüz gibi. Burada ikisinde vana grubu var. Hava ve suyun grubu var. Şu an Hava geliyor, hangisinden su geliyor? bu kompresör hava olan bu vana bu. Suyu da oradan aldık. Onun vanası da burada. İşlemimize başlıyoruz. Sadece su ve havanın farkını göreceğiz. Şu an sadece iki tarafta açtınız değil mi Furkan Bey? İki vana da açık. Şu an kararmaya başlayacak. Direkt suyu verdiğiniz zaman daimi peteğe su girişi yaptığı için içindeki partiküller zaten dibe çökmüş oluyor. İşte o ilk partikülün taşınma amacı bu ilk suyu verdiğimizde yaklaşık 20 saniye boyunca rengini yapması. İçinde kalan partiküller işte öyle temizlenmiyor. İçinde ayrıca havanın düşürebileceği duvara yapışık olan malzemeler var. Onları da darbeyle düşüreceğiz. Şu an yaklaşık 15-20 saniye burnun kapkara olması gerekiyor. Peteğin ilk su girişi çünkü. Hafif hafif renk atmaya başladı. Simsiyah renk geldi. Şu anda havasız, sadece peteğin içerisindeki suyun temiz suyla değiştirilmesi. Ölçüler şu an 2 barda. Onu biraz daha yükselteceğim. Ses yapabilir. Şu anda tesisatta basınç var mı? Şu an sadece su. Birkaç saniye sonra şu konuma gelecek. Şu anda tesisattaki su basıncı kaç var? Ortalaması yapmamız lazım. O kompresör içine su sokmam lazım. O zaman hiç gerek yok. Anladım. Yani normal şebeke balığı en fazla burada 4-5 maksimum onları görürsünüz yani. Şu anda renk açılmaya başladı şebeke hesabı. Şebeke barı 10 bar olsa bile su sadece tek başına duvara baskı yapmaktan başka hiçbir şey yapmaz. Yani partikül düşürmeyecek. Sadece dolduracak. Ve de bir yüksekliğe tabii fark ediyor. Bu suyun partikül düşmesi için belli bir hava boşluğunun olması şart. Vuracak, düşecek. O boşluğu yaratmadığı sürece partikül düşmüyor. Şu an gördüğünüz gibi bu içinde kalan yağları sadece suyun taşıdığı kısım bu. Şu an şeffaf borular ikisini yan yana koyuyorum. Biri temiz, biri de pis su. Hemen 2 saniye sonra, 10 saniye sonra aynı dereceye gelmek üzere şu anda. Normalde sadece su temizliği, evet, bunu yapabilir. Ama arkasından havayı verdiğimiz anda buradan şu anda şeffaf, normal temiz su diyebileceğimiz bir su akıyor. Şöyle göstereyim. Ucuna bakarsanız şu an temize yakın bir su akıyor. Normal şartlarda temizden dip bırakabilirsiniz ama öyle değil. Suyu kesip aynı şekilde şeffaf boya dikkat. Havaya verirseniz eğer
böyle bir etki alırsınız. Boruyu tekrar gördünüz mü? Buradan çıkanı görüyor musunuz? Tabii tutmamız da gerekiyor. Eli dana gibi bağırıyor. Ani yüklendiğiniz için 8 barda. Bakın şu anda darbeleme hafif tekrar. Şu anda hava veriyor değil mi? Evet, şu an havayı verdik, geri aldık. Darbeleme yaptık küçük bir. Bunu sürekli hale getirip darbelemeye devam edecek. Tekrar havayı açtık. Şimdi az önceki gibi çok siyah bir su gelmiyor. Su mu bitti? Su devam ediyor. Su çok az akması gerekiyor ki taşıyıcı olsun. Yani havanın da iş yapması gerektiği için. Şu an su Hava taşıyor. bitti o zaman. Sese başlıyoruz. Şu an ben tekrar kapattım. Ama 8'e kadar çıkacak. Tekrar çıkacak. Şu an Şu anda bu petek temizleniyor. Sesi duyuyorsunuz. Buraya havayla beraber karışık su geliyor. Ve dokunduğum anda titreşimi ve darbeyi hissedebiliyorum burada. Pat pat diye vuruyor sanki inceden. Bu şekilde içindeki kalmış tortuları temizliyor. Ne zamana kadar bu şekilde devam edecek bu? bir iki tur daha büyük darbe vuracağım bundan sonra. Bir görseli var mı yani bu şekilde? Bir tane daha vurabilirim. Şu an temiz. Şu anda temiz suyu görüyoruz. Akan temiz suyu. Aynen. Şu hortumu yan yana getirdiğimizde birisi giden birisi gelen oldu. Su girişi burası, su çıkışı da burası. Aynen. İkisi de aynı renkte. Yani her petekte aynı şey yaşanacak. Su verdiğiniz zaman yaklaşık 15 saniye siyah renk, sonra besberrak, tertemiz su gelecek. Bu da hadi tamam petek temizlendi anlamına geliyor mu? Hayır. Hava verdiğiniz zaman içindeki partikül yine darbeleme şekilde düşmeye başlayacak. Havanın etkisi o yüzden çok büyük. Aşırı büyük. Şimdi ustam su girişini kapattı. Bu arada her ne yaparsanız yapın, o siyah renk temizlikten sonra da akacak. O renkten kurtulamazsınız. Siyah renk pislik değil, yağ. Tekrar ben temizlik yapayım, işte suyu basalım, 2 gün bekleyin, tekrar aynı renk, aynı siyahlığı yakalarsınız. O da zaten siyah rengin olması gereken bir Siyah şey renk olduğundan- olması gerekiyor. Ha, korkutucu olan şey kahverengi. olmaması gereken O şey pas, evet, rengin kahverengi. Kahverengi olmaması gerekiyor. İşlem bittiğinde tesisatta hava ile su karışık olduğundan bütün peteklerin havası alınır. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kıyıda köşede kalmış hava parçaları kombiden bu şekilde su sesi gelmesine sebep olur. Tekrar peteklerin havasını aldığımızda su sesi kesilecektir. Peteklerin üst sağ ya da sol taraflarında hava tahliye vanası bulunur. Düz bir tornavida ile içinden su gelene kadar bunu çeviriyoruz. Şu anda bundan direkt su geldi. Yani bunun içerisinde hava yok demektir bu.
Gördüğünüz gibi petekler basınç ile kir ve paslarından ayrılarak tertemiz oldu. Haliyle sıcaklık farkı da kalmadı. Bu iyi haber. Ancak tesisatınızda 7-8 barlık yüksek bir basınç dolaştığı için tesisatınız eski ya da zayıf bağlantı var ise bu su sızıntısına sebep olabiliyor. Ve bu işlem için de ayrı bir masrafa girmeniz gerekecek. Benim yaşadığım sızıntı ise gördüğünüz gibi çok küçüktü. Tesisattaki suyu banyodaki tahliye musluğundan boşaltıp ıslak alanı saç kurutma makinesi ile tamamen kuruttum ve kaliteli bir Japon yapıştırıcısı ile su sızıntısının olduğu yeri tamamen yapıştırıp 1 saat kadar kemikleşmesini bekledim. Bu şekilde şimdilik sızıntıyı önledim. Eğer binanız çok eski ise işleme başlamadan önce ustanızdan onay almanız sizin için faydalı olacaktır. Hepinize soğuk havalarda sıcak sıcak sohbetler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.